Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle bir aradayız. Biliyorum biraz aradan zaman geçti. 12 gün kadar geçmiş bir önceki videomu yayınlayalı. Tabii çok yoğun bir aydı benim için, seçim öncesiydi. Çok yoğun çalıştık bulunduğum iş yerinde. Şimdi seçim sonrası da sıkıntılı zamanlar falan derken video çekimleri birazcık aksadı. Kaç gün kadar? İşte 3-4 gün kadar aksamış oldu. Ama şöyle sorun değil. Videoları zaten daha sonradan izleyecek olan insanlar ardı arkasında görebilecek. An be an takip edenlerse benim ilerlediğim hız sizin için birazcık fazla. Bunu sürekli söylüyorum. Bir bölümü izlediğinizde elinizin tam olarak o derste anlatılan deseni ya da çizimi idrak etmediği sürece diğer bölüme geçmeyin. O yüzden aradaki 12 günün sizin için aslında bir şey yok. Sadece ben prensip olarak haftada bir mutlaka çekmeye çalışıyorum. Ama siz mutlaka çok iyi yerleştiğine emin olun. Bol bol çalışın. Ben bir desen çiziyorsam siz 5 tane desen çizin bir haftada. Bugün sizlere daha önceki yayında da bahsettiğim gibi 1/16'lık bir şemsiye çizeceğim. Bir pergelimi aldım. Bir daire çiziyorum. Kağıdımın üzerine. Dairemi çizdim. Orta noktasını belirlemek için kalemimi pergelin içinden çıkarayım. Pergelin iğnesini batırdığım yeri de işaretleyelim. Tam ikiye katladım. Üstteki çizgi alttaki çizgiyle birleşince ikiye katlanmış oluyor. Ve 4'e katlayacağım. Açıp katlıyorum. Orta çizgisini buraya tam çizeyim. Bu işlemi 1/6'lık konumuzda da yapmıştık. Sadece onun aralıklarını biz pergelin açısıyla belirlemiştik. Şimdi burada 1/4'e ayrılmış bir dairemiz var. Ben burayı tekrar böleceğim. Bu 1/4'ü. Bir kere daha böldüğüm zaman 2 katı ne olmuş oluyor? 1/8. Bir dairenin 8'de 1'i. Orta pergelimin deldiği nokta belli. Orta çizgimi altta işaretlediğim orta çizgiye getirdim ve kat hizasını belirledim. Sonra bu aralığı açtım. Sürekli kendi içinde katlamak yerine kendini bölüyorum. Çünkü biz bu kağıdı böyle katlarsak ve bir daha böldüğümüzde kağıt kalınlığı sebebiyle desen aralığı farklılaşacaktır. Öyle olmaması için kendi içinde katlayın. Şimdi bu 1/8'e böldüğüm kısmı bir daha bölüyorum. İşaretliyorum. Şu anda 1/16'lık bir parçam var elimde. 4'e böldük. Bir daha katladığımızda 8 oldu. Bir daha katladığımızda bakın 1, 2, 3, 4 olacak. Yani topladığımızda 1/16 olmuş oldu. Bu bir kere daha bölünebilir ama bu çok küçük bir daire olduğu için bir daha böldüğümüzde çok dar bir alan kalacak. Bizim desen çizme alanımız kalmayacak. Çok daha büyük bir daire yapmak istediğinizde bunu bir daha böldüğünüz zaman o desende zaten 1/32'lik bir desen olacaktır. Ben 1/16'lık şemsiye tasarımının görüntüsünden çok hoşlanıyorum. Çünkü çok böyle bir kocaman kubbe gibi, yıldız gibi, madalyon hali hoşuma gidiyor. Tabii ki de o sebeple de benim en çok gözüme çarpacak olan kısmı dış dendanlarıyla desenime başlamış oluyorum. Ben küçük bir şemsiye çiziyorum. Siz de küçük bir şemsiyeyle başlayabilirsiniz.
Sonra farklı ebatlarda da çizersiniz. Dış dendan ayarlaması bazı örneklere bakarak, eski örneklere bakarak, eski mimari yapılara bakarak geliştirebileceğiniz bir şey olduğunu söylemiştim. İki tarafında da farklı büyüklükte sivrilik olabilir. Ya da bu dış dendanı da iki ayrı bölüntüde de yapabilirsiniz. Biraz daha geniş alacağım bu dendanın dış kısmını. Hem bu tarafa bir dendan çizdim. Aynı zamanda çizgisel ayrılmış gibi karşı duvarda bitirdim. Karşı duvar dediğim 1/16'lık alanımın bir kenarında bitirmiş oldum. Tekrar ortadan başladım ve yine bir kenarın dibinde bitirdim. İçeride çizgisel ayrımın fazlalığı deseninizin renklendirmesi açısından güzellik katacak bir şey. Hemen buraya devam edebiliriz. İstersen ben buraya da bir çizgisel ayrım koyabilirim. Hani bunun içerisinde bir hareketlilik olsun diye. Ya da bu taraftan da devam edebilirim. O sizin nasıl bir şey tasarlamak istediğinizle alakalı. Ya da komple bağımsız buraya küçük bir kendi çapında bir çizgisel ayrım daha kullanabilirim. Nasıl tercih ediyorsanız sizin deseninizle alakalı. Hani bir haftada 5 desen çizin diyorum ya, bu aşamada da siz bu şekilleri denediğinizde hangisinin katlandığında, çoğaltıldığında daha güzel olduğunu o şekilde keşfedebilirsiniz. Sadece benim çizimimi izlemekle değil. Bakın bayağı bol bol çizgisel ayrım kullandım. Burası bizim iskelet alanımız. Beğenmediğimiz bir şey olduğu zaman değiştirebiliriz. Her zaman her halini değiştirebiliriz. Ama şu anda bir iskelet tasarlama peşindeyiz. Telefonum uyku saatimin geldiğini söylüyor. Ben yine gece çizim yapıyorum bu arada. Başlangıç noktamız. Şimdi ben bu çizgisel ayrımların içerisine helezonlar tasarlayacağım. Başlangıç noktamı ortaya şöyle bir büyükçe merkezsel hatayı, sanki hani şurada büyük desene göre biraz daha büyük bir merkezsel hatayı kullanarak başlayabilirim. Ya da direkt hani sap kısmından da başlayabiliyorduk ya, simetri eksenlerinde. O şekilde de başlayabilirim. Bence bir merkezsel detayı kullanalım. Ve onun akabinde çıkmış saplarla desenimiz başlasın. Bir bölü 16'lık deseni çizmesi biraz daha kolay çünkü alan dar. Helezonlar çok çabucak istediğiniz yere yerleşiyor. Ve simetrik bir görüntüye sahip olduğu için de çok güzel duruyor. Bazen deseniniz çok iyi görünmese bile.
Helezonların yuvarlaklıklarına dikkat edin. Genelde böyle çizgisel ayrımları küçük kullandığımda ortaya bir dengeli bir hatayı getirmek güzel durur. Çok fazla sıkışıklık yaratmaktansa tercih ederim. Bu sefer şurada sapı göstermeyelim. Sanki altından geçen bir şeymiş gibi olsun. Şu an öyle hayal ettim. Şuradaki boşluğumu buradan dar bir alanda döndürmek yerine bu içe döndüğüm sapımdan çıkıp bir hatayı gidişatı daha oluştururum. Böyle biraz döndüğümde şuraya biraz yaprak kullanalım. Burası daha güzel görünsün. Evet, şimdilik fena değil gibi. Arkaya çizgisel ayrımları belirginleştirip, dur arkaya yapmayalım, yana geçireyim. Bu iskelet olarak kalsın. Bu benim düşünce iskeletim. İlk düşündüğüm iskelet yazalım. Şu gülme işareti de koyalım. Şimdi bir sonraki kısmı katlıyorum. Buranın üzerine düzenleyeceğim. Normalde de desenimi tam oturttuktan sonra bu paftayı ben başka bir kağıda alıp her bir paftanın altına kaydırarak o deseni geçireceğim. Hem desenim bozulmamış olur hem de katlanma sebebiyle eskiz kağıdım bana son anda katlaya katlaya birleştirdiğimizde böyle bir ayrıklık ya da fazlalık kalabilir. Katlamadan ötürü. O olmasın diye en son halini ayrı bir eskiz kağıdına çizeceğim. Ben bu şemsiyenin dış hatlarını çok beğendim. Çok güzel çizmişim. Biraz şımaralım. Bu arada yine selam vermeden başladım. Ben dinlediğim dersin ya da bir şeyin, herhangi bir şeyin tam olarak anlamak istediğim zaman mutlaka karşımdaki kişinin yüzünü ve yüz ifadesini de görmem gerekir. O sebeple mutlaka videoları selam vererek başlatıyorum. Ne yapacağımızı hissettirmek için. Şimdi de bu hafta gözümde bir şişiklik ve kızarıklık var. Böyle kamera arkasından size yayın yapıyorum. Sanırım bir salgınmış, çocuklarla başladı, okullardan geldi. Evet. Dış dendanlarımı çizdim. İçteki hatayımın bir küçük papatya yaprağını çizdim. Hataylarımı yerleştiriyorum. Çok geniş olmayan alanım dar olduğu için iki hatayı yerleştirdim. Yönlü hatayı. Helezonlarıma giderken sanki çiçeğin içinden bu sapın geçtiğini düşünerek çiziyorum ki böyle görüntü bozulmasın, şu gidişatın görüntüsü.
Bu sapları boyarken bazen bu çizginin altından bazen üstünden geçebilirsiniz. Ya da komple çizgisel ayrımların altından geçmiş gibi bir izlenimde de devam edebilirsiniz. Onu boyarken ne söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Biz bunu da bu tarafa tam değdirsek daha iyi olur mesela, şu anda ona karar verdim. Çünkü benim sevmediğim bir görüntü, genelde desenlerde çok kullanıyor insanlar bunu ve ben hiç hoşlanmıyorum. Tam simetri eksenini, hatayı çok yakın birbirine denk geldiğinde ya da yaprak böyle hani normalde bizim desenlerimiz katlandığında simetrik ama simetrik olduğu belli olmamış gibi bir bütün hissi vardır. Şu görüntüyü gördüğüm zaman ben aynı şeyin orada olduğunu sanki yeni keşfetmişim gibi bir hisse kapılıyorum. Aslında simetrik tabii ki ama bu simetrikliğin göz yanılmasını ortada birleşmiş bir tek parçayla bozuyormuşuz gibi düşünüyorum. Tabii helezonumuz yerinden oynadığı için biraz daha açmak gerekecek burada. Basılmış ya da helezonunun yuvarlaklığı bozulmuş bir iskeleti de deseninizin muntazamlığını bozacaktır. Biraz daha büyükçe bir hatayı yerleştirdim. Bazen bu helezon iskeletini yaptığımızdaki kullandığımız hatayların büyüklüğünün dışına çıkabiliyoruz. Çünkü desenin gelişi orada o an çizdiğimiz ebatı aşabilir ya da küçülebilir. Sorun değil. Zaten hepsi aslında bir iskelet. Şu anda çizdiğimde bir iskelet. Çünkü vazgeçebilir bir aşamadayız. Desenimizin daha tam ne olacağına karar vermedik. Biraz önceki helezonların ve çiçeklerin konumlanmasının iskeleti içindi. Bu da kullanacağımız hatay çeşitliliği için bir iskelet. Birbirine yakışmadığını, yakışıp yakışmadığını görmek için kullandığımız bir alan. Mesela iskelet haldeyken benim sapımı şuradan getirmiştim. Şimdi buradan kırmaya karar verdim.
Evet. Boşluklara bakalım. Nerelerim boş? Hangi boşlukları neyle doldurabilirim? Buraya bir kalp kullanabilirim ama belki sıkışır. Şuradan gelen yaprağın hatayının ucuna bir yaprak kullanabilirim. Bence böyle daha güzel oldu. Saplara küçük yapraklar kullanabiliriz. Fena bir doluluk oranı olmadı. Güzel gözüküyor bence. Bu sizin deseniniz ve çizdikçe ondaki eksiklikleri göreceksiniz. Şu an itibariyle baktığımda helezonlarımın yuvarlaklıklarında ve yönlerimde sıkıntı yok. Çizgisel ayrımım iyi duruyor. Ve birbirine olan dağılımları hatayların güzel gibi. Boyadığımda mesela renk alanları olarak düşündüğümde ben bunu gayet iyi bir dağılımla birbirinin kendi kişisel alanlarına belli mesafelerde oturtulmuş çiçekler var. Çizgisel ayrımlarıma belli mesafe bırakarak tamamlanmış bir desen var. Bu boyadığında güzel duracaktır. Açıyorum ben bu deseni. Bakın şu anda bile katlanmış hali güzel duruyor. Bunu bir daha katladığımızda desenin bir parçasını daha görmüş olacaksınız. Ben size 1/4 çizili halini bunun fotoğraf olarak paylaşacağım. Bunun dışına küçük tığlar da yapabiliriz. Hatta onları da ekleyelim. Daha da güzel dursun. Bakayım kaç dakika olmuş? 21 dakika. Boyadığımız zaman bu bir renktir. Dışına kontur da çekilir. Sonra dışına içteki renkten bir kuzuluk daha yapılır. Birkaç tane daha da yapılabilir. Zenginleştirildikçe güzel duran bir şeydir. Tığ ya da bu kuzu buradaki renklendirilmiş kütleyi yavaşça kağıdın üzerinde bizim gözümüzü rahatsız etmeden bırakmak için bir adeta. Her şeyin kendince bir aşaması var. Zarif bir sanatımız var gerçekten. Her şeyi iyi düşünülmüş. Belli aralıklarda kuzulukların tepelerine küçük noktacıklar. Tığ da başlı başına aslında bir sanattır fakat küçük bir örnek vereyim. Bu konuyu negatif anlatırken gireyim. Çok kafanızı karıştırmayayım. Çünkü onun boyama şekli ve hatayının duruş şekli farklı olacak. Şöyle küçük daha önceki yaptığımız çizgilerle basitçe anlatmaya çalışayım. Basit bir sunumla bırakalım yani. Bu da bir ayrı. Filler. Şu diplere de noktacık koyalım. Mesafeleri yaklaşsın. Burası çok karışık oldu ya. Şurayı bir sileyim. Şu orta noktaya kullanalım. Şu noktacıklar gitsin. Bu kalınlık aslında bu kadar kalın durmuyor.
Boyayla yaptığımız zaman onları renkli ve ince incecik geçeceğiz. Bunlar da fırçayla incecik incecik yapılacak olan yerler. Sadece bütünde güzel görünsün diye bunları da ekledim. Ben şimdi bunun katlanmış halini size fotoğraf olarak yayınlayacağım. Bu akşamlık dersimizde bu kadar. 1/16'lık şemsiyeydi bu. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İnşallah neticelerini de kendi gözlerinizde görüyorsunuzdur. Bazen öğrencilerim ikisini zaten biliyorum ama geçen gün bir arkadaş gönderdi. Hangi ülkeden de hatırlamıyorum. 1/2 şemsiye çizmiş. Benim anlattıklarımdan, normalde öğrencim değil, WhatsApp öğrencilerinden değil. Ama o kadar güzel anlamış ve çizmiş ki çok mutlu oldum. İnşallah sizler de çalışarak ilerleyebiliyorsunuzdur. Sevgilerimle iyi akşamlar diliyorum.